Evet, herkese merhaba. Bir makyaj videosu çekmek istedim. Bunu da sizinle yapmak istiyorum. Bronz ışıltılı güzel bir video çekeceğiz. Öncelikle cildimizi nemlendiriyoruz. Her zaman makyaja başlamadan önce cildimizi güzelce temizliyoruz ve nemlendiricimizi uyguluyoruz. Bu gerçekten çok önemli bir adım. Önce cildimizi nemlendireceğiz. Elinizle de uygulayabilirsiniz. Böyle bir fırçayla da uygulayabilirsiniz. Fırçayla uygulamak her zaman için çok daha hijyeniktir. Hem kendinize ya da başkasına makyaj yaparken bu yöntemi kullanabilirsiniz. Elinizde bu sayede batmamış oluyor. Hem de hijyen açısından bu da çok önemli bir adım. Evet, cildimi nemlendirdim. O biraz içeriye doğru işlerken ben şimdi kaşlarımı bir sabitlemek istiyorum. Bunun için böyle bir jel kaş maskarası kullanacağım. Bu biraz ıslak bir ürün. Kuruması için zaman tanımanız gerekiyor. Ama çok güzel sabitliyor. Böyle. Yeni olduğu için biraz fazla içerisinde ürün var. Böyle arasına iyice girmesine de katkı sağlamış olursunuz eğer tersi tararsanız. Eğer benim gibi sert inatçı kaşlarınız varsa o yöntem de gayet işe yarıyor. Bakın şu an aslında asla bir sabitleme yapmıyor. Çünkü aşırı ıslak. Ama havayla temas ettikçe kurumaya başlıyor. O yüzden birkaç kere üzerinden bastırarak geçiyorum. Ben normalde makyaja genelde gözlerimden başlıyorum ama şu an öyle yapmayacağım. Önce tenimi bir nötrleyeceğim. Tenimizi fullde yapabiliriz. Yarım yapıp göze geçip ondan sonra tekrar tene de dönebiliriz. Burada aslında tamamen sizin nasıl yapmak istediğinize göre değişiyor. Şimdilik yeterli. Kaşımızı tekrar tarayacağız dediğim gibi. Şöyle üzerine ve şu kısmı temizlemek istedim. Evet, ben kaşlarıma genelde çok dokunmuyorum. Çünkü saç rengim siyah, kaş rengim siyah olduğu için ekstra bir şey, kalem vesaire eklediğim zaman çok daha sert bir ifade olduğu için doldurmuyorum bile. Yani çok dokunmuyorum. Doldurulabilir tabii ki de. O şekilde seven bu şekilde yapabilir ama ben dediğim gibi kendi bu görünüme alışık olduğum için, kaşı doğal sevdiğim için makyajlarda çok fazla dokunmuyorum açıkçası. Evet, böyle bırakalım. Nemlendiricimizi sürmüştük. Şimdi ışıltılı bir baz uygulayacağım. Ondan sonra bir BB krem uygulayacağım. Üzerine en son kapatıcı bir fondöten uygulayacağım. Şöyle biraz döküyorum. Hatta bunu az önceki fırçamızda da uygulayabiliriz. Biraz böyle ışığın vurmasını istediğim yerlere aslında daha çok uygulayacağım. Yani tüm yüzüme getirmeyeceğim. Nerelerde istiyorum? İşte bu yüksek highlight dediğimiz, highlighter'da uyguladığımız bu elmacık kemiğinin üzerine, burun üzerine. Şu alın ortasındaki parlamayı da çoğu insan sevmiyor. Ben oranın da böyle bir sağlıklı cilt gösterdiğini düşündüğüm için ben genelde burayı parlak bırakanlardanım. Hatta bakın göz altımdan şöyle geliyorum. Bir tık çok bile almışız aslında. Bu şekilde ürünü bıraktım. Biraz şimdi BB kremi aldım. Böyle elimde fırçayı alıyorum. Şöyle bırakıyorum. Yani bunu dediğim gibi bir baz olarak düşünebiliriz. Üzerine koyu bir fondötenle, daha kapatıcı bir fondötenle geçeceğim. Tabii lekeleriniz yoktur, çok güzel cildiniz vardır. Geçmeyebilirsiniz ama ben çok beyaz tenli biriyim ve bu sene gerçekten çok lekelendim. Biraz o temiz görünümü de sevdiğim için açıkçası biraz kapatıcı ürünler kullanıyorum.
Bu şekilde ürünü bıraktım gördüğünüz gibi. Şimdi biraz daha kapatıcı bir ürün kullanacağım. O da tabii ki de Charlotte'ın fondöteni. Yani şu kadar aldım. Gene fırçama alıyorum. Bu şekilde kapatmak istediğim yerleri daha yoğun gelecek bir şekilde fondöteni yedirerek tamponluyorum bakın. Şöyle yapmıyorum. Biraz boyun altına da geliyorum ben genelde fondöten. Yani şuradaki e, ayrıştırma oluyor ya. Şöyle yani eminim cildim şu an çok daha güzel görünüyordur. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Bu bana bir tık koyu gelen bir fondöten. Az önceki BB'den biraz alacağım. Tekrar üzerinden açıklığından faydalanacağım. Yani renginden faydalanacağım. Siz de fondötenlerinizi bu şekilde karıştırabilirsiniz. Yani bazılarının kapatıcılığından, bazılarının renginden o şekilde yararlanabilirsiniz. Formülasyonuna göre hareket etmek gerekiyor ürünlerin çünkü. Her ürün, her fondöten, her concealer aynı şekilde uygulanmak zorunda değil. Uygulanmıyor da zaten profesyonel yaşamda. Bu şekilde uyguladık. Şimdi biraz kontür yapacağım. Biraz masayı uzağa koymuşum. Ürünleri almaktan zorlanıyorum. Evet. Şöyle yukarıdan biraz çiziyorum. Biraz burnumuza. Çok hafif bir çene hattına. Şurada gıdımızı yok edelim. 1-2 kilo eksiltelim yani yüzümüzden. Bence. Şöyle yumuşak bir fırça aldım. Ve şu şekilde ürünü dağıtıyorum. Zaten krem ürünler olduğu için ve sıcakla da etkileşime girdiği için ürünler hemen üzerim boyanıyor. O yüzden elimi sildim. Ürünler zaten çok kolay bir şekilde dağılıyor. Hiç korkmaya gerek yok. Şu şekilde. Bakın hemen dağılıyor zaten. Evet. Burnumuzu küçültelim. Çene hattımızı şöyle. Ve az önce demiştim ya hani fark olmasın. Burada da siyah bir çizgi, koyu bir çizgi, gölge bırakmamak için burayı da homojen bir şekilde dağıtmak lazım. Evet, şu an benim için bu görünüm okeydir. Dediğim gibi daha sonra tekrar dönebiliriz. Yapmak istediğim şeyleri yaparız. Göz makyajına geçebiliriz. Dediğim gibi bakın kaşlarım gayet sert ve donmuşlar. Tekrardan üzerinden geçeceğiz. Bakın taraması da zorlaşmış. Ama bu onları daha da yatıştırmamızı sağlayacak. Bakın çok daha bence iyi bir sonuç oldu. Evet, böyle bırakabiliriz. Şimdi gözümüze geçeceğiz. Normalde göz makyajlarında gördüğüm şey şu. Concealer, göz kapağına concealer uygulamak. Ya ben de profesyonel eğitim almadan önce açıkçası göz kapaklarıma concealer uyguluyordum ki günlük yaşamımda aslında hala uyguluyorum. Çok fazla hani bazıları alışık değiliz göz bazlarına ama size nasıl söyleyeyim, bunun farkını kullandığınız zaman anlıyorsunuz. Gerçekten o farın rengini değiştirmemesine, istediğiniz pigmenti almanızı sağlıyor, kalıcılığını arttırıyor. Yani çok daha profesyonel bir görünüm oluşturuyor aslında sizde. Çok az bir baz alıyorum. Biraz elimde onu ısıtıp gözlerime uygulayacağım. Biraz daha aldım.
Hani diyorsunuz ya far topaklanıyor, süremiyor muyum, ne yapmalıyım diye soruluyor yani benim izlediğim videolarda genelde. Yani bu yüzden diyebiliriz. Zaten burada çok güzel kuruyor ve bir doku bırakıyor. Bundan sonraki adımınız çok açık ten rengi bir farla bir nötrlemeniz, yani gözünüzü. Onu oluşturmanız gerekiyor. Şimdi onu yapalım. Şöyle çok açık bir ton var burada. Onu kullanacağım. Bu şekilde buradaki farı yani göz bazını sabitlemiş olacağız. Buradaki farla birlikte burada bir nötrleme yapıyoruz. Bu şekilde göz bazımı aslında sabitlemiş oldum. Bu kadar. Şimdi makyaja nasıl başlayacağım biliyor musunuz? Şöyle karamel bir ton var. Onunla çok hafif bir şuradan gölge yaratmak istiyorum. Bir sıcaklık vermek istiyorum. Şu an yapacağım bu makyaj benim göz tipime ve göz yapıma göre kendimde alıştığım tarzda, kendime yakıştırdığım şekilde yapacağım bir makyaj. Siz bu şekilde yapmak zorunda değilsiniz. Tamamen göz yapınıza göre de yapabilirsiniz. Yani ben buraya koyuyorum. Sizin çok daha çekik ya da çukur gözleriniz vardır. Farklı bir yere onu koymanız gerekiyor. Ben burada katlanma çizgim olduğu için, göz kapaklarım düşük olduğu için aslında şurada kendime bir çizgi oluşturmaya çalışıyorum. Onu gölge vererek. Sanki buradan gözlerim açılıyormuş gibi yani. İçeriye çok gelmeden şu şekilde bu şekilde. Ve şu tam kirpik dibimden burada bir V yapıyorum bakın. Bu benim klasik genelde kendime, kendi göz yapıma göre yaptığım en klasik hareketim bu. Her zaman gözümü bu şekilde başlıyorum. Gene alıyorum. Şuradan. Yani ne kadar farı dışarıya bırakırsanız, dışarıdan başlarsanız sizin için o kadar iyi olacaktır. Alıyorum. Şu şekilde. Burada bir kavis oluşturuyorum. Bakın. Hem benim şuram açmış oluyor. Bu şekilde yaparak gözümü biraz büyütüp açmaya çalışıyorum. Aslında yapmaya çalıştığım bir illüzyon. Şimdi bunu bu gözüm daha çok her zaman güzel çalışan biriyim. Hem sağ tarafıma daha yakın, sağ tarafımda olduğu için ve bakın şuradaki açıklıkla buradaki açıklık aynı değil. Benim göz kapaklarımın düşüklüğü iki gözümde de farklı. O yüzden ben her zaman sağ gözümü çok daha güzel çalışırım. Solu pek beğenmem ama hep de sol profilden fotoğraf çeker ve poz veririm. Bizim makyajda silmek gibi bir şeyimiz olamıyor ne yazık ki. Yani şu an mesela bunu silemem. Ama şöyle yapabilirim. Bunu yaptım. Evet, bu daha güzel ama onu yaptım. Bir tık daha dağınık oldu ya. Bunu buna döndürebilirsiniz. Yani bir gözünüzü her zaman diğer gözünüze oranlayacaksınız. Bu da size bir tüyo olsun. Silmeye çalışmayın. Ya da tamam bu böyle oldu, o da öyle oldu gibi düşünmeyin. Benim kadar böyle ayrıntılara, şeylere takıntılıysanız eğer. İki gözü birbirine her zaman şey yapmaya çalışıyoruz yani. Benzetmeye çalışıyoruz diyebiliriz. Biraz şöyle içeriye geldim. Fırçamda kalan ürünle. Şimdilik böyle bırakalım. Bu sadece bir baz gibi düşünebiliriz. Birazdan oradan ışıltılı, daha tok bir fırçayla ışıltılı bir bronzerla geçeceğiz. Bronzer olabilir, allık olabilir. Şu olabilir, Kiko'nun allığı ya da MAC'in böyle bir ürünü var. Bu da bir allık, bronzer allık tarzında bir ürün. Bence çok güzel bir rengi var. Şimdi ben bu ürünü
şuradan gelmek istiyorum. Böyle altın sarısı, bronz, ışıltılı bir makyaj yapacağız. Bakın. Daha tok, daha küçük bir fırçayla şöyle buradaki gölgeyi derinleştireceğiz. Çizgiyi biraz daha derinleştiriyorum. Gene biraz içeriye geliyorum. Ve bırakıyorum. Aynı işlemi buraya yapıyoruz. Geldim. Şu çizginin üzerinde ilerledim. Buradaki çizdiğimiz V'yi de belirginleştirdim. Bu şekilde bıraktım. Evet. Şimdi yine bir fırça aldım. Işıltılı bir farı fırçayı aldım. Boş bıraktığımız yer var ya, oraya uyguluyorum. Alıyorum. Bakın böyle oturtarak. Zaten fırça size ne yapmanız gerektiğini söylüyor. Şöyle oturtuyorum. Buraya da geldim. Aldım. Bu şekilde oturtuyorum. Evet. Şimdi az önceki paletimizi bir ışıltılı açabilirsem. Bir saniye. Hızımız var. Işıltılı bir far var. Evet. Onu şu iki renk şimdi gözüme yerleştireceğim. Ben glitterlı, simli, pigmentli farları genelde parmağımla gözüme oturtmayı seviyorum. Siz sentetik bir fırça da kullanabilirsiniz. Bakın şu şekilde oturttum. Aynı şekilde buraya da. Bu gözümüze geldiğimizde elimizle değiştiriyoruz ki bu parmağımızla çok daha rahat buraya girebilelim. Evet. Aynı şekilde buraya da. Şimdi çok daha küçük bir fırça aldım. Buradaki ışıltılı farımızda biraz daha simler, belirgin, daha görünür boyuttalar. Bunu çok daha içli bölgelere, gözümüzün içine gelecek şekilde uyguluyorum. Bu şekilde. Aldım. Buraya bırakıyorum. Evet. Şimdi koyu bir kahverengiyle buraya bir eyeliner görünümü vereceğim. Ama burada bir krem far var. Şu an gözüme onu kestirdim. Önce onunla bir alt baz yapalım. Ondan sonra üzerinden farla geçelim. Bakın eyeliner'da karşıya bakıyorum. Koymak istediğim yere farımı koyuyorum. Ben genelde yarım eyeliner çalışıyorum. Göz yapımından dolayı. Koydum. Biraz çizdim. Fırçamın yönünü değiştiriyorum ve birleştiriyorum. Evet. Bu kısmı temizleyebilirsiniz mesela. Orada da tamamen uzunluğuna ve gidişata bağlı. Şurayı da bir tık taşıyabiliriz. Aldım fırçamı. Karşıya bakıyorum. İçeriye doğru gelirken fırçamın yönünü değiştiriyorum. Dışarıya gelirken böyle. Farı dışarıdan birleştirmek istersem yönünü fırçamın değiştiriyorum. Şöyle bir koydum. Baktım. Ürünümü aldım. Burayı birleştiriyorum. Genelde benim de eyelinerlarım çok eşit olmuyor.
O da tamamen gerçekten göz kapağımın düşüklüğüyle alakalı. Ama dediğim gibi yani birini birine her zaman uydurmak lazım. Bu gözümde yukarı ve çok çekik çalışırken diğerini genelde hep yana çekiyorum. Ama işte şuradaki düşüklük var ya, çizgi, beni maalesef ona sürüklüyor yani. Diyor ki bana sen bunu yana çek. Ama ayarlamak bizim elimizde. Bu şekilde ayarlayabiliriz. Zaten bu şekilde bırakmayacağız. Şimdilik böyle kalabilir. Altını temizleyeceğiz. Burayı çok daha keskin bir hale getirmiş olacağız o zaman. Diğerini yaptığımız gibi burayı da böyle dışarıya çekelim. Evet. Şimdilik böyle kalsın. Biraz göz altına çalışmak istiyorum ben. Onun için tekrar o küçük fırçamızı alalım. Evet. Göz içlerine beyaz kalem sürelim mi? Güzel olur bence. Göz içine beyaz kalem süreceğiz. Burada bir aydınlık istedim. Evet. Hatta ben şunu da çok seviyorum. Demiştim ya, burayı temizlerken de keskinleştirebiliriz diye. Bu görünümü de çok seviyorum. Şimdi kirpiklerimi kıvıracağım. Ve takma kirpik takacağız. Evet. Kirpiklerimizi takalım. Şöyle aldım. Kirpik yapıştırıcımı da alayım. Kirpik yapıştırıcısını açıyoruz. Kirpiğimi aldım. Bir tık temizlememişim ama. Evet, kirpiklerinizi temizleyip koyarsanız kullanmak istediğinizde tertemiz alırsınız. Ben sanıyorum acelem vardı. Temizlememişim. Neyse. Çok da önemli değil. Evet. Biraz kurutalım. Evet, kıvırdığınız için de zorlanıyorsunuz. Yani zorlanıyoruz yani. Kıvırdığım zaman ben zorlanıyorum mesela. Çünkü giremiyorum rahat bir şekilde kirpik dibine. Ama bir bütünlükte oluşturması açısından aslında kıvırmak istedim. Koyduğum yeri beğenmedim. Tekrar alacağım. Bakayım. Evet. Yani çok, çünkü dışarıya doğru geldiğinde gözü düşürüyor. Yani bazı gözlerde gerçekten güzel duruyor ama benim göz yapımda düşüyor. O yüzden ben bir tık ortadan başlayarak kendime kirpik takıyorum. Kirpik takmakta zorlanan var mı? Zorlanacak bir şey yok. Kirpiği alacaksınız. Yapıştırıcıyı süreceksiniz. Biraz kurutacaksınız. Gözünüzü kapatıyorsunuz. Nereye koyacağınızı belirliyorsunuz. Korkmayın yani, alın takın. İyice bastırana kadar o zaten oraya oturmaz. İkisinin eşit olduğundan emin olun. Bu şekilde bastırdığınızda o zaten koyduğunuz yere oturacaktır. Evet, bence kirpiklerimiz de okey. Şey de yapabiliriz. Biraz daha böyle göz içerisine kahverengi kalemimizi dokunduralım mı? Güzel olur. Paletimizi alalım tekrardan. Şunu biraz alalım. Bakın, böyle şeylere gittikçe de karar verebilirsiniz. Kirpiği taktıktan sonra bir bakın. Bir eksiklik görüyorsanız
Yapmak istediğiniz şeyler o zaman da yapabilirsiniz. Ben şurada bir gölge istedim açıkçası. Şurada bir bütünlük oluşturuyor ya. Kirpiğin başlangıcında onu seviyorum. Evet, gene paletimiz kapandı. Bir palet bu kadar mı zor açılır? Çok güzel bir palet ama zor açılıyor. Şimdi aldım. Şöyle birleştirdim. Bakın sadece şuraya. Yani bence çok fark eden bir etki yaratıyor gözde. O şekilde. Evet. Şimdi biraz rimel süreceğim ama göz altına ya kirpiklerimize, alt kirpiklerimize ne sürelim? Ben alt kirpikte böyle kahverengi, daha açık renk maskara uyguluyorum, onu da çok seviyorum. Birebir hani siyah aynı rengi değil de daha böyle kahve, koyu, çok siyah olmayan kahverengileri de çok yakıştırıyorum. Birazcık şurada bir birleşim yaratacağım kendi kirpiklerimle. Taktığım kirpikler arasında. Çok hafif dokundurdum. Bakın şu iç kısımdaki kirpikler boş çünkü. Evet, bu kadar. Bir tek kaşlarımı beğenmedim. O da dediğim gibi o çok zor bir, yani çok güzel sabitlemesi, yani çok güzel ama kuruması o kadar zor olduğu için istediğim etkiyi tam alamıyorum. Bir farklı kaş vaksından yardım alacağım. Bunları biraz daha yapıştırmak istiyorum açıkçası şöyle yukarıya. Şöyle. Yani bakın ikisi arasındaki farkı. Benim normalde kaşlarım kalın. Ben bu duruşu seviyorum. Çok ince sevmiyorum kaşlarımı, böyle sevmiyorum. Bir tık daha böyle kalın ve yapıştırılmış, sanki laminasyon yapılmış gibi kaşlar daha çok hoşuma gidiyor. Bu şekilde. Evet. Çok daha iyi oldu bence az önceki görünüme göre. Vallahi yorumlarınızı bekliyorum. Dediğim gibi beni eleştirebilirsiniz. Fikir verebilirsiniz. Lütfen yorum yapın. Hatta bu kanalı siz yönlendirebilirsiniz. Ben size göre de şekil alabilirim. İstediğiniz makyajları yazın, yapalım. Ben çok düşündüm çünkü neyle başlasam, nasıl bir video yapsam. Dedim ki klasik Elçin Sert makyajı olsun ya. Yap gitsin dedim. Oturdum. Yoksa asla yapamazdım yani. Gayet gözümüz okey mi? Bence okey. Şöyle okey değil. Şu kahverengi şeyden bir tık, hatta bir tane daha şey alalım. Kirpik tarayıcı. Şu kahverengine batırsam ve kirpiklerimi uygulasam nasıl olur acaba? Bu türlü de çok boş oluyor çünkü onu da sevmiyorum. Yani bir tık aşağısı boş olduğu zaman bende bakın göz daha şey oluyor, açılıyor. Onu seviyorum. Gözü açıyoruz yani aslında. Şöyle. Burada bir gölge oluşturarak sanki gözü çekiyormuşuz gibi düşünün. Evet. Böyle bakalım, böyle güzel. Şimdi ne yapalım? Yüzümüzde biraz renk eksik, bronzer eksik. Bir bronzer, özellikle kullandığım bir bronzer olmadığı için ben burada far kullanacağım. Şuradaki far paletinden alalım. Evet. Kontür uyguladığımız fırçayla ben şimdi yüzümü biraz ısıtacağım. Biraz daha aslında bir derinlik kazandırmış olacağız. Şu şekilde. Evet. Fazlasını atıyoruz.
Hem alttaki kontürü aslında sabitlemiş oluyoruz. Çünkü o ıslak krem bir ürün. Biz burada toz bir ürünle bütün yaptığımız uygulamaların üzerinden geçerek onları bir nevi sabitlemiş oluyoruz aslında. Kontür yapıyoruz. Krem kontür yapıyoruz. Onu bronzerla sabitliyoruz. Krem allık sürüyoruz. Onu toz allıkla sabitliyoruz. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Ki böylelikle de çok daha yüzünüzde ürünler kalıcı olacak. Böyle düşünün. Biraz yumuşatıp fırçamı küçültüp daha doğrusu inceltip şöyle burnumdan geçiyorum. Biraz yine dediğim gibi çene hattı. Bu şekilde. Evet. Bu da bence benim için okeydir. Şimdi allık uygulayacağım. Ya da önce dudaklarımızı yapalım. Benim makyajda sıralamam dediğim gibi biraz değişebiliyor. Bazen önce dudak yapıyorum, sonra allık yapıyorum. Allık yapıyorum, sonra dudak yapıyorum. Şu an mesela dudak yapmak istiyorum. Önce dudağımı çizelim. Çok taşırmadan. Çok taşırmadan bu dudağımızın bir tık üzerinden biraz içeriye gölge vererek şöyle mesela burayı taşırdığım için geldim burayı da taşırmak durumunda kaldım. Çünkü dediğim gibi asla silmiyoruz. Yani zaten silersek bir sürü şey uyguladık. Bazımız, fondötenimiz hepsi çöp olur. O yüzden düzeltme yapabiliriz. Birbirine uyarlama yapabiliriz ama kesinlikle şey yapmıyoruz. Silmiyoruz. Biraz şöyle karamel bir ton. İçeriye geçmek istedim. Bu şekilde de bırakabiliriz mat. Biraz böyle dursun. En son gloss uygulayalım. Ben gloss'ta da görmek istiyorum çünkü. Şimdi aldığımızı uygulayalım. Alığımızı da böyle yapalım. Çünkü eğer buraya koyarsak orada yapışacak ve izi olabilir. Bütün o şey görünümü bozabilir. O yüzden elimizde alıp hafif hafif koymak, tampon hareketlerle uygulamak her zaman iyidir. Biraz elmacıklara gelelim. Biraz şakaklara. Çünkü buraya onu koyduğumuz anda zaten ürün burada nokta gibi kalır. O yüzden onu istemiyoruz. Her zaman. Bir palet üzerinde çalışırsak bu arada daha iyi olur ama ben de el üzerinde ürün koymaya o kadar alışkınım ki. Bir tık öyle. Evet. Bir tane ıslak aldığımızı uyguladık. Şimdi bir palete şöyle bir ton var. Natasha'nın paleti. Onu aldım. Çok hafif elimde onu şöyle dağıtıyorum. Biraz böyle kiremit nasıl diyeyim? Çok tatlı bir renk ya. Çok beğeniyorum bu rengi. Ben aldık olarak uygulayacağım onu. Şöyle fazlalığını atıyorum. Bu şekilde bırakıyorum. Şu an fazla görünüyor olabilir. Ama makyajda şöyle bir şey var. Genelde highlighter ve üzerine uygulayacağınız pudra alnınızı biraz yiyeceği için fazla uygularsanız da korkmayın. Onu şimdi biz dengeleyeceğiz çünkü. Şimdi sırada ıslak bir highlighter uygulayacağım. Gene onu da elime alacağım. Bu şekilde. Onu da hafifletip uygulayacağız. Parmağımızda da olabilir. Bir fırçayla da olabilir. Şu şekilde yüksek ışığı görmek istediğimiz noktalara highlighter'ımızı uyguluyoruz. Evet, bu şekilde.
Şimdi toz highlighter alacağız. Şöyle. Bakın. Tamponluyor. Bu işlemi pudradan sonra da yapabilirsiniz. Ben genelde pudradan önce yapıyorum. Öyle alıştığım için sanırım. Pudramı aldım. Hüda kullanıyorum. Ben baking çok yapmıyorum. O da gözaltı çizgilerimden ötürü. Bunu diğer videoda da söylemiştim. O yüzden şöyle alıyorum. Biraz fazla alıp buralara bırakacağım. Şu şekilde gözeneklerimi gizlemek istediğim yerlere, gözaltıma çok hafif, yani gene o çok parlaklığı çok almadan ama sadece makyajın kalıcılığını sağlamak için ben genelde her yerden geçiyorum. Burun kenarları, dudak üzeri, dudak kenarı çizgilerinin üzerinden, şuradan bu şekilde geçiyor. Benim makyajım aslında günlükte de kullandığım zaman izlediğim adımlar bu yönde oluyor. Bir tek saçlarıma da çok karar verebilen bir insan değilim. Düz bir saç yapım var, o yüzden genelde düz bırakıp yana ayırıyorum. Beni genelde bu saçta görürsünüz gibi. Çok da uğraşmayı açıkçası saçlarımla sevmiyorum. Yani şekil verme anlamında söyledim. Bir sabitleme spreyi sıkacağım. Evet. Şimdi gloss da görelim. Bu hali de çok okey. Böyle de kullanılabilir. Gözler ışıltılı olduğu için full glam ışıltılı bir makyajsa neden olmasın. Böyle de kullanılabilir. Bu şekilde. Evet. Makyajımı tamamladım. Aslında eyeliner da çekmeyi düşünmüştüm ama sonradan vazgeçtim. Biraz makyaja başladığınızda da bunlar değişiklik gösterebiliyor. Yani doğaçlamada ilerliyor olabiliyorsunuz. Nasıl gözünüze güzel görünürse, hoşunuza giden şekilde de bırakabilirsiniz. Başkasını yaparken de böyle. Farklı bir şey kafanızda tasarlayıp sonucunda çok farklı bir şey de çıkarabiliyorsunuz. Yani onlar da değişkenlik gösteriyor. Şöyle de yakından makyajın bitmiş hali. Bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi bana yorum yapmayı unutmayın. Yorum yapın. Fikirlerinizi söyleyin. Nasıl makyajlar görmek istiyorsunuz? Neler görmek istiyorsunuz? Lütfen bunları yazın. Videomu beğenin. Abone olun. Ki burada uzun soluklu bu işi götürebilelim. Yani tamamen eğlence amaçlı çekiyorum. İçimden geldiği için. Bu işi çok severek yapıyorum zaten. Kendime de makyaj yapmayı çok seviyorum. Profesyonelde de çok seviyorum. Bu şekilde. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.